Merhabalar, Minnoş Şangıl'a hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Birazdan gelir muhtemelen ama şu arkadaş da Mia olur. Beraber tropikal bitkilere bakım sağlıyoruz. Doğrular ve yanlışlar yapıyoruz. Yaptığımız doğruları size aktarıyoruz. Yaptığımız yanlışlardan çıkardığımız dersleri de size aktarıyoruz. Bu haftanın konusu olarak aslında çok önemli olan ama kanalımda hiç bahsetmemiş olduğum fark ettiğim bir konuya değinmek istiyorum. Evimize yeni bitki aldığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu konuyla ilgili Instagram'da da çok fazla soru geliyor bana. Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kanallar için önemli olan beğeni, takip, yorum, paylaşım bunlardır. Bunları yaparsanız çok memnun olurum. Şimdi dün bu lilyumu aldım. Güzeller güzeli lilyumu. Hiçbir şey yapmadım. Bugün sizle beraber gerekli uygulamaları yapacağım. Ne yapmamız gerekiyor? Beraber yapalım istedim. Üstünde filizleri var gördüğünüz gibi. Yakında açılacak ve çok güzel kokular saracak evimi. Bahçemi güzelleştiriyorum bu arada. Seneye de soğanını bahçede kullanmayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yeni bir bitki aldık. İster kargodan olsun, ister gittik herhangi bir yerden aldık. Öncelikle ilk yapmamız gereken toprağını kontrol etmek. Ben bunu kontrol etmedim. Şimdi sizle beraber edeceğim. Şöyle dekoratif saksıya koymuştum. Ondan çıkarayım. Bu arada toprağı çok kaliteli ve geçirgen gibi göründü bana. Hani suyu koyduğumda muhtemelen gayet güzel nemlenip deliklerinden akacaktır diye düşünüyorum. Dağılma ihtimali çok yüksek ama gene de çıkaracağım. Evet, gördüğünüz gibi kökleri gayet güzel gelişmiş. Toprağı hafif nemli. Herhangi bir inceliyorum şimdi. Gezen bir böcek var mı? İşte herhangi bir sorun var mı? Köklerde kararma var mı? Kök çürümesi var mı? Bunların hiçbirisi yok. Beni mutlu etti bu durum. Herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Kökler sağlıklı mı? Sadece buna bakıyoruz. Köklerimiz çok önemli. Eğer kararma, böceklenme gördüyseniz toprak değişimi evet tavsiye ederim. Ama herhangi bir sorun yoksa hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Yeniden evet olduğu gibi geri koyuyorum. Şimdi köklerini kontrol ettik. Köklerde hiçbir şekilde sorun yok. Şimdi geldik üst tarafın kontrolüne. Zaten bunu gidip alırken de yapmanızı tavsiye ederim. Hem yaprak hem kök kontrolü eğer siz alıyorsanız fiziki olarak bitkiyi. Bir saksından çıkarın, köklerinin durumuna bakın. Bir de yaprakların altına üstüne dikkatlice bakın. Herhangi bir böcek zararı var mı diye. Ben aldığım yerde tabii ki yaptım ama şimdi sizle beraber nasıl bakılması gerektiğini de göstereceğim. Şimdi bu bitkimizi aldık. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Gayet güzel. Tozlu sadece. Yaprakların alt kısmına, gövde kısmına bakıyorum. Herhangi bir gezen bir şey ya da bir iz olur. Yapraklarda böyle yenmiş izler vardır. Trips bu ara çok fazla evlerde var. Bu konuya dikkat edin lütfen. Yeni bitki alıyorsanız. Bakıyorum hiçbir şey yok. Gayet güzel. Şöyle göstereyim size de. Yaprak altları gayet temiz. Yaprak üstleri de gayet güzel. O zaman sorun yok. Ama ne olur ne olmaz diye. Bu spreyimin içinde benim işte su dolduruyorum. 10 damla Nimo'yu koyuyorum. Bir damla da sıvı sabun damlatıyorum. Sıvı sabunu niye damlatıyorum peki? Şimdi Nemo oil yağ formatında olduğu için suyun üstünde kalıyor. Ama sıvı sabunu ben damlattığım zaman ve güzelce çalkaladığım zaman Nemo oil suyun içine daha homojen bir şekilde yayılıyor diyebiliriz. Bitkilerim için kullandığım böyle bir bez var. Sadece onları özel kullanıyorum. Bu bezimi alıyorum. Nemo oil'i gayet güzel çalkaladıktan sonra bezin her yerine, arkasını, önünü bu şekilde neem oil ile ıslatıyorum. Neem oil doğal bir üründür.
bitki zararlarına karşı kullanabileceğiniz, rahatça kullanabileceğiniz bir üründür. Daha iyi görebilmeniz için bitkiyi yükselttim. Şimdi tek tek şu şekilde parmağıma bezi sarıp tek tek yaprakların altını, üstünü gayet güzel siliyorum. Hem eğer yaprakların üstünde genelde öyle oluyor çünkü toz tabakası varsa onu alıyorum. Böylece bitki gayet güzel bir şekilde fotosentez yapabiliyor. Hem herhangi bir bitki zararlısı varsa onu almış oluyorum bezle. Yapraklara zarar vermeden arada bir bezi değiştirerek, tuttuğum tarafı değiştirerek yaprakların altını üstünü siliyorum. Şimdi bu bitki çok böyle rahat rahat musluk altına sokabileceğim bir bitki olmadığı için muhtemelen toprak dökülecektir her yere. O yöntem yerine bunu yapıyorum. Ama misal bir sarmaşık almışsınızdır ya da büyük yaprakları olan bir bitki almışsınızdır. Öyle bir durumda bitkinin toprağa dökülmeyecek bir şekilde hafif yan yatırıp tazikli, ne çok soğuk ne çok sıcak olacak bir şekilde musluk altında yıkamanız daha sağlıklı olabilir. Sonrasında bu neem oil karışımını gene yaprakların üstüne altına gelecek şekilde yapabilirsiniz. Ama havalandırılmış bir ortama koyun daha sonrasında. O yaprakların üstünde o nemli tabaka çok fazla beklemesin. Neem oil kullanımı ile ilgili şu uyarıyı da vermek istiyorum arkadaşlar. Hangi ilacı doğal da olsa kullanıyor olursanız olun, çok aydınlık, böyle güneşin buram buram olduğu bir zamanda yapmanızı asla tavsiye etmem. Hatta ben zamanında direkt neem oil'ı beze damlatıp kullanıyordum. Yapraklarda ciddi anlamda yanma yapabiliyor. Özellikle aydınlık zamansa. Grow light kullanıyorsanız, büyüme ışığı kullanıyorsanız onun altındayken yapmayın. Işığı kapatın. Ya da işte böyle buram buram, bugün hava çok kapalı, buram buram güneşin olduğu bir zamanda aydınlığın geleceği bir şekilde yapmanızı tavsiye etmem. Yaprak yanıkları çok rahat bir şekilde olabiliyor ne yazık ki. Eğer bitkinizin böyle çok girinti çıkıntısı varsa, bezle ulaşamayacağınız bir nokta varsa kulak çöpüne damlatıp da o kısımları silebilirsiniz neem oil'i gene. Amaç bizim herhangi bir zararlı varsa bitkide evimize ulaşmasını engellemek. Bu işlemi bitkilerinizi arada bir yapabilirsiniz. Ben genelde sadece nemli bezle silme yapıyorum. Çünkü hani toz tabakası oluştuğu zaman bitki ışığı yeterince göremiyor ve fotosentez yapamıyor. Bundan kaynaklı da büyümesi yavaşlayabilir. Bir sürü sorun ortaya çıkabilir. Evet. Şimdi bütün yaprakları alt üst olarak sildim. Şöyle çekeyim bunu. Çekeyim. Bu bezi bir daha yıkamadan, böyle bir sabunlu ılık suyla güzelce yıkamadan başka bir bitkide hiçbir şekilde kullanmıyorum. Yaprak kontrolünü yaptık. Kökleri de kontrol ettik. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bitkinizi çok iyi tanımanızı tavsiye ederim. Hatta almadan önce araştırın. Ben genelde hani o an bir bitki alıyorsam, atıyorum bir yere gittim bitki alacağım. Hemen bir Google'dan bakıyorum nasıl bir ortam istiyor. İşte aydınlık mı istiyor, karanlık mı? Benim ev koşullarım bu bitkiyi bakmaya uygun mu? İşte aşırı nem isteyen bir bitki ise, benim evimde de aşırı nem yoksa bu bitkiyi almak en de sonunda öleceği anlamına geliyor. Ya da evim çok karanlıktır, işte çok 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 aydınlık bir ortam isteyen bir bitkidir. Büyüme ışığı da yoktur evde, almama gerek yok, boş boşuna para kaybı ve bitkiye de yazık. Daha sonra bu bitkinin işte su isteği nasıl, onu da kontrol etmiş oluyoruz ve geldiğimizde bir toprağını kontrol edip hani çok mu ıslak, çok mu kuru? Hani bitki atıyorum nemli toprak istiyordur ama toprağı tamamen kurumuştur. O zaman işte normal bir şekilde sulamasını yapabiliriz. Bazen bitki toprakları çok vıcık vıcık su içinde oluyor. Böyle bir toprakla karşılaştım diyelim. Fil kulağıysa, doğa çiçeği ise çok fazla panik yapmam. Tabii toprağın yapısıyla da alakalı şimdi.
içinde gerekli materyaller vardır. Böyle balçık gibi değildir ama nemlidir. O zaman buna panik yapmam. Ama çok fazla su istemeyen bir bitki ise ve gerçekten toprağı aşırı nemliyse böyle bir durumda size tavsiyem şu olacak. Eve getirdiğiniz bitkiyi, yani bu bitkiyi tabii almayın. O asıl tavsiyem. Biraz önce kuyruk geçti. Eve getirdiğiniz bitkiyi saksından çıkartın. Öyle bir ıslaklıkta toprak zaten hiçbir şekilde dağılmayacaktır. Saksından çıkartıp bir ortama koyun ki sadece üstten değil sağdan soldan da bu toprak buharlaşma sağlayıp daha çabuk kurusun. Ortama havalandırın. Şöyle bir işte mini fanınız falan varsa bir ortama esinti katabilirsiniz. Direkt bitkinin üzerine doğru değil. Böylece toprak daha da çabuk kuruyacaktır. Böyle gayet güzel. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim, unutmayın. Saksını da kesinlikle bu şekilde silin. Çünkü saksıdan da böcek, yani bitki zararlısı belki olmaz ama yani örümcek gelir, işte kurtçuk vardır, o gelir vesaire şeklinde bu şekilde saksını da bir güzel Nemo ile bu bezimizle silerseniz süper olur. Yine Mia geçti. Annem, transit geçit mi burası? Sonra bitkimizde herhangi bir zararlı görmedik, bir şey görmedik. Yine de 1-2 hafta süreyle diğer bitkilerimizden uzak, mümkünse ayrı bir odada, bitkinin de ışık isteğini, işte nem isteğini göz önünde de bulundurarak ayrı bir kısımda karantinaya almamız gerekiyor. Eskiden ben bunu tavsiye ediyordum tabii ama hiçbir zaman yapmıyordum ta ki trips sorununa kadar. Tripsli bitkiyi aldım, getirdim. Çok azıcık bir uzağa koydum. Hani kafamca karantina bölgesi olarak düşündüm orayı. Ama bütün koleksiyona yayıldı. Bundan kaynaklı olarak olabildiğince, hele ki Monstera gibi işte böyle kalın yapraklı bitkiler aldıysanız, tripsler bunları çok seviyor çünkü. Olabildiğince uzak tutun koleksiyonunuzdan. 1-2 hafta boyunca gözlemleyin. İşte yapraklarında hasar oluşuyor mu, çizgiler oluşuyor mu, pamuk biti var mı, kırmızı örümcek var mı, herhangi bir sorun yaşıyor mu, sorun belirtisi veriyor mu bitki? Eğer vermiyorsa 1-2 hafta sonrasında karantinadan çıkarıp bitkilerinizin arasına alabilirsiniz. Almadan önce de bir neem oil ile gene fısfıslama ya da yaprak temizliği yapabilirsiniz. Amaç koleksiyonumuza ekstra dışarıdan bir zararlı bulaşmasın. Evet, bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz varsa lütfen yorum kısmında sorun. Yani yardımcı olmaya elimden geldiğince çalışırım. Aklıma gelen her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Umuyorum ki hiçbir şekilde evinize bitki zararlısı gelmez ve aldığınız bitkiler kocaman olurlar ve sizi çok mutlu ederler diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın diyorum. Haftaya yeni bir konuyla yeniden karşınızda olacağım. İyi haftalar. Bay bay.